teorikte doğru olan fakat pratik hatalar dediğimiz bir hata yaşıyoruz. Yürüt abi şöyle. Evet, büyüklere hobilerden RC aracımızı bugün itibariyle yapmış bulunmaktayız ve ilk testi için Maltepe miting alanına geldik. Miting alanında RC aracımızın testini yapacağız. RC araçlar radyo kontrollü modellerdir. Büyüklere hobi anlamına gelen bu küçük oyuncaklar bugün bize burada pahalı bir zevk yaşatacak. Bakalım hep birlikte göreceğiz şimdi. Uçuracağız ama indirebilecek miyiz? Baskı süresi bende 3 adet 3D printer olduğu için 1,5-2 gün sürüyor. Fakat elektronik kısmını detaylı tel bükümü ve tellerin ayarlanmasıyla birlikte toplamda
hazır hale gelmesi bir haftayı falan alıyor. Bir hafta içerisinde siz de bu bir RC model uçak yapabilirsiniz. Ben size bazı detaylarından anlatayım. Aileron'u, rudder'ı, aynı zamanda rudder'ın üzerindeki servo ile birlikte arka tekerden hareket ve dümen kabiliyeti sağlıyor. Ön tarafında 1400 kW, 1250 kW, aynı zamanda 1000 kW ile 22-17 motorla çalıştırabileceğiniz motor bölümü var. 6x4 müydü bunun şeyi? Pervanesi. 8 miydi? 8x6. Önünde bir tane tek motorlu olduğundan dolayı önünde bir tane pervanesi var. O pervanenin itme kuvvetiyle herhangi bir flap'a ihtiyaç duymadan uçağımızı uçuracağız. Alt taraf teker bölümünü TPU dediğimiz filamentle bastım. O tekerleri bu tür zeminlerde kırılmayı vesaire tamamen önleyecek ve yumuşak bir iniş yapmasını sağlayacak. Arka tekeri de o keza aynı şekilde küçük bir arka teker var arkasında. Türk Hava Yolları'nın deli mike'ı varsa bizim de kendi deli mike'ımız var. O zaman iyi uçuşlar diliyorum. Abi ayarlarını yapalım. Hadi. Gel Kutay. Şu gölgeye geçelim. Hadi gel. Şöyle Yapmamız yapsam. gereken hareket ne biliyor musun? Ben sana şunu söyleyeyim sadece. Kumandayı sürüyorsun ya. Hı hı. Abi böyle uçağı sürüyorsun ya. Bunu hiç yapmayacaksın. Evet, Yani. Bunu buradayız yaptıysan naneyi yedin yani. Çünkü görmediğin yere gidiyorsun. Özellikle çocuklar için. Çocuklar çok meraklı abi. Evet, bir cazibe şey var. Abi dönüyor. Bulamıyoruz. Hızlanamıyoruz. Dönüyor. Kontrasını vermeyi dene. Arka çok saçma hareketler yapıyor. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle böyle yaptığı zaman nasıl oluyor? Baksana abi böyle gidemeyiz. Çok dönüyor. Bak ben düz tutuyorum abi. Kontrayı ver sağ işte orada. Dönmüyor. Kendi şeyi dönüyor. Spin attırıyor. Tam o an kontra ver işte. Tam dönmeye başladığı yerde tam tersi yöne kır. Baksana abi. Acayip dönüyor. Bak. Hızlandığı anda şey yapıyor. Pratik hatalar dediğimiz bir hata yaşıyoruz. Rudder bölümündeki tekerin zeminin çok temiz ve kaygan olmasından dolayı hızlandığı anda spin atmaya başlıyor. Şimdi bu problemi çözmeye çalışacağız. Ama bu zemin de aynı ya. Bali. Aynı. Aynı. Zemin aynı. Kumanda versene abi. Bak biraz hızlandır, göreceksin. Gördün mü? Acayip dönüyor. Gazı koyup doğa edip kalkmaya çalışacağız. Mümkün değil. Tabii kırarız, anında kırarız. Yan vurdu mu direkt pervaneyi kırarız. Şimdi onu bir çözmemiz lazım. Şu gölgede bir bakalım, bakalım ona bir. Bunu. Çimen zaten. Olmaz mı? Olabilir. Deneyeyim Alttan. mi? Bir ahşap tahta bulalım. Ahşap daha iyi olur tabii. Aha. Oğlum çok iyi olacak bu ha. Değil mi? Yine günü kurtardım. Hadi yapalım abi. Abi önce şuralarıma sık. Şuralarıma, içlerine. La bu da bitmişi mi almışım ben yanıma? Ha yok var. Aşağıda anlatmıyor. Bir tane de buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Sık abi, sık. Sık. Biraz da şöyle hava... Biraz da şuraya. Hayır, buraya da yapıştıracağız.
Parmaklara da Üstten kalmasın abi. açılmasın. Tutar be. Allah Allah. Oo, demir yapıştırırsın. Ya da karbonat. Kanka bence olduk ya. Bence de oldu. Şimdi teoride çalışan bazı parçalar, bu tür mekanik parçalar pratikte çalışmaz. Buna da biz pratik hatalar deriz. Bu hatalardan bir tanesini yaşadık. Telimiz arka radıra bağlı olan dümen teli giderken spin attırmasının sebebi telin kendini bağımsız olarak esnemesi. Bu esnemeyi de elimizde doğadaki imkanlarla birlikte Mehmet Ali kardeşimiz buraya bir dal parçasıyla yapıştırarak bu telin esnemesine engel olmaya çalıştık. Şimdi tekrar test taksisi yapacağız. Bakalım neler olacak. Bir Hocam şeyler anlatmak istiyor musun Ali? ya Şöyle pratik yapalım. çözümler, Şöyle yapalım, evet. pratik çözümler bu işin doğasında olması gereken şeyler. Zaten bunun için yapıyorsun. Çok mükemmel çalışan bir makine almak istemiyoruz. Kendimiz kusurlu bir makineyi giderek, çözümler üreterek kusursuz yaklaştırmaya çalışıyoruz. Amatör havacılıkta biraz böyle bir şey. Evet. Bakalım ne kadar verimli olacak. Peki Kutay Bey, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben sizden razıyım. Teşekkürler. Biz de senden razıyız. Kendi bulunduğunuz ülkenin sivil havacılık otoritesinden bu modeli uçurmak için izin almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bir bilgilendirme olarak buraya ekleyelim. Sola çekiyor bu sefer de. Hafif. Şöyle Drift yok ama. gene biraz yapıyor. Yapıyor. Hep aynı yöne mi yapıyor? Bakalım bir. Kanka o ara gazı koyup dualarla kalkalım ya. Öyle mi diyor? Kırma ihtimalimiz çok yüksek ama o zaman da. Bilemedim ya. Yani ya da elden atacağız. Elden hiç atamayız biz bunu ya. Elden daha riskli değil mi? Çok riskli. Gitmiyor elden. Ben denedim, elden düştü. Ben iyi atarım ha. Niye dönüyor abi bu? Şuradan bir baksa ya şu tekere. Hep aynı yöne mi dönüyor anlamıyorum ki. Öyle olursa. Baksana abi, çok kötü dönüyor. Ama radarı bükmedin mi? Bir dene yavaş. Sola gidiyordu evet. Gene sola dönüyor. Ön tekerden yapıyorum Ali. Çok dönüyor. Bir anda dönüyor. Evet, bir anda dönüyor. Ön tekerden yapıyor muhtemelen. Buraya çağır ya. Yalnız kontrayla halloluyor Aykut. Biraz pilotaj lazım ama. Dönüyor, dönüyor. Kontrayla düzeltsene. Bak. Abi iyice hızlanınca bir anda çevirecek hem ya. Tabii bir anda çevirecek, bir anda kanadı kıracağız. Bak tam öyle değil. Hızlandığı zaman dönmeye direnci çok artar uçağın. Ben ön tekerden yapıyorsa anında dönecek bu. Trimi de sonda.
O bile yapılabilir. Baksana abi düz gitmiyor bile yani. Düz gitmesi lazım bunun. Bazı problemler yaşıyoruz. Olabilesi problemler. Yaşar mı? Yani yaşayacak inşallah ya. Yaşaması için uğraşıyoruz. Bu arada bir tane 2 metre boyunda Cessna 172 ve bir tane de Hürjet projemiz var. Onların videoları da yakın zamanda gelecek. İzlemeye devam edin. Kalkman lazım abi. Değil mi? Yoksa kafasından Zıplıyor. aramaya başlıyor. Hani drift yapmaya uygun değil yani. Zıplamaya başlıyor. Onu gördüm abi. Allah Allah. Kontrolle düzeltmeye çalıştım öyle. Ne diyorsun şimdi? Valla uçaklar uçmak içindir. Yerde Uçmak içindir de neden dönüyor bu? Onu bir çözmemiz gerekiyor şu an ya. Bu neden döner? Buna bir bakalım abi. Niye bunu yapıyor? Teker aşınmalarına bakalım. Şu biraz daha şöyle içten aşınma yapmış. Bu da öyle aynı şekilde aşınma yapmış. Arka teker o keza. Ama sanki aşınmayla alakalı bir şey değil abi ya. Neyden yapıyor sence? Bir anda çeviriyor ya. Bence dola. Dolayınca sıkalım. Ama Elinde dağılıyor orada, yumak oluyor orada o yüzden. İp formunu alsın ki şurada, o yüzden dedim çok az. bence katılaşır. Doğru, katılmıştır. Dur, bu yumak yapan küçük farklı boyda olan da. Şu tarafını dolasam daha mı iyi acaba? Baksana. Bir uğraş bak şununla be. Damlat abi. Çok az. Dur, kontrolsüz düşüyor. Tamam. Üfle abi burayı. Nerede yok ki? Şurada bir yerde. Şurada. Gel onu full dolayalım. Tamam, şimdi dolayabiliriz. Teker yapıştı lan. Dönüyor ama. Teker şeye yapıştı. Tekere yapıştırdı. Tamam yapışsın. Hareket ediyor mu Dolanacak sağa? ama. Dolansın. Damlat abi oraya. Bir drink yok mu kardeşim? Niye almadık ya drink? Vallahi ya. Zor şartlar altında tutuyoruz. Abi kumanda kapalı. Kapalı. Şeyini çıkar. Yok. Test. Daha düz gibi. Daha düz. Havalanacak da havalanmadı. Ama bu tarafa gitti. Teker gitti. Yok abi orayı çözmeden kaldıramayız bunu. Orayı çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Orada bir mühendislik hatası var. Onu çözmeden yapmamız mümkün değil. Ya da harici bir iniş takımı basacağız buna. Evet. Geliştirmemiz lazım yani. Evet. Ar-Ge'ye muhtaç yani. Aynen. Gaz kapalı, kumanda açık. Yok sökme hemen hızlıca yapıştırırız. Öyle mi? Ha. Kalkıyoruz yani. Kalkacağız abi. Yapıştıracağız bakacağız. Abi öyle bir şey. Tabii. Kalkarken Şuraya yapıştıracağız abi.
problem. PLA malzeme. Kafa kısmı ABS, iniş takımı ABS. Isıya maruz kalan yerlere Şu an bir iniş takımımızda problem olduğu için kalkarken dönerken, giderken drift yapıyor, spin atıyor. Onu çözmeye çalışıyoruz. Bunu yapıştırdım. Bir bakalım. Ya teker çıkıyor. Ama Yani anlamıyoruz. Mekanik sporlarda olur böyle şeyler. Evet yani garip bir şekilde teker çıkıyor. Ya anlamıyoruz yani niye teker çıkıyor. Ya mesela düşmüyor. Yani inadına da düşmüyor mesela. Bir yeri başka bir yer kırılmıyor. İnatla teker çıkıyor. Burada çok büyük çırak çıktık bu işte yani. iş böyle. Alüminyum doğramacıya gidiyoruz. Oraya bir tane. Alüminyum iniş takımı. Değil mi? Evet sıktım. Yani şunu. Birer su İniş içelim. takımını Buyurun. düzeltiriz. Evet abi bizi moddan çıkarsın. İniş takımını düzeltiriz. Önemli değil. Ama yani şunu bir kanadını falan bir kırsak uğraştırır. Çok uğraştıran da. Geç olsun. Güç olmasına gerek yok genelde. Bugün uçmasak da olur. Ne yapalım? En azından problemini biliyoruz uçağın. Hatta eve gittik. Tekeri iptal ettik. Birer pet şişe bağladık altına. Su uçağı yaptık buna. Bu Eyvah. Ama en iyi uçuşumuz. parçalandı o canım. Evet, şimdi onunla bir fotoğraf çekeceğiz yine. Tabii canım. Ben çantayı Ya oraya gideriz ya. Abi pilimizde, motorumuzda bir şey yok. Elektriği kesiyorum ilk başta. Evet. Pilde bir şey yok abi. Ben çantaya gittim. Yo yo oraya gideriz ya. Kapalı. Servolarından biri, yok ikisi de burada. Tamam. Tamam. Gövde servoları bende abi. Tamam abi. Kanat burada. Bunlar hep sonra bir hangarda toplayacağız ki bu parçaları birleştirip. Motor acayip ısınmış yalnız. İyi git kalktık ya. İyi kalktı da yok abi. Niye dönüyor bunlar havada? Döndü, çok kötü döndü. Rüzgar da yok. Acayip döndü. Bir hata var yani. Aynı benim uçağa benzedi. Aynısı gibi düştü ya böyle söyleyeyim. Şimdi Neredeyse birebir aynı. slow motion'da izleyeceğiz onları hep. Bizim o böyle hani şeyi temizlerimiz vardı. Aha lan kalktı lan. Oraya Ha, bunu şöyle alacağız. Orada tel bizi bozuyor. Şunu kurtaramıyor servo. Ha, teli de sağlam abi. Tam bu telleri kullanırız. Servoları alacağız. Bunu böyle komple götürmemiz lazım şu an. Şöyle ya da dümenden yapacağız. Yok, kurtaracağız şuradan bunu. kıracağız. Alacağız. Şurayı alacağız komple. Şunu çıkartayım. ESC'yi aldım. Motoru aldım.
Şunları alacağız. Yo yumuşak Yo, ya. kırılmamış. Kırılmaz o. Nasıl patladı ama? Ne yaptı? Hatta. Hemen düzeltti. Düzelmedi abi. Kaldırmadı mesela havaya kendisini. Çünkü verdim Çok çok böyle Sert hareketler seri yani. hareketleri var abi. evet. Bak zaten bak biz Biraz şöyle ağır kalktık mı değil mi? olması lazım acaba? Biz kalktık Hayır, abi biz orada bir şöyle bir şu saçmaladı. istikamete- Orada düzeldi. Heading'imiz buydu değil mi kalkarken? Evet. Uçağa çekerken heading'imiz buydu. Bak bende de aynısı oldu. Aslında uçak bir yöne doğru belli bir hızı yakalamadıysa her şey olabilir o saatten sonra. Bizim hani Dönerken gaz giderken kesmeyin dedikleri buraya olay doğru işte. döndük yani. Evet. Şu an çok az hızı var. Zaten orada her şey çakıldı Orada zaten döndü, uçak. döndü. Hani kumandaya niye cevap vermediğinin şeyi yok, cevabı yok. Buraya giderken nasıl bu tarafa döndü? Şöyle rüzgar yedi. Şöyle rüzgar yedi. Böyle döndü. Evet. Çakmalık bir tane. Ben eve gidince bir tane bundan gövde basayım. 3 makinede bir günde basarım ben bunu.